Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Arduino ile LTR uygulaması yapacağız. Devremize geçmeden önce kısaca LTR hakkında bilgi sahibi olalım. LTR Türkçe'de ışığa bağımlı direnç anlamına gelmektedir. Bir diğer adı ise foto dirençtir. LTR ne kadar bir direnç çeşidi olsa da aynı zamanda pasif bir sensördür. LTR'ler bulundukları devrelerde değişen direnç yerleriyle çıkış sağlarlar. Fakat bu işlemi dış ortamdan aldıkları fiziksel bir değişimle geçirdiklerinden dolayı bir sensör görevi görmüş olurlar. LDR'imizin iki ucu var. Bir direnç olduğundan kaynaklı artı ve eksi uçlarının bir önemi yoktur. LDR'ye direkt devrenizi istediğiniz şekilde ekleyebilirsiniz. LDR dışarıdan gelen ışık miktarına bağlı olarak direnç miktarını ayarlamaktadır. Peki LDR nasıl çalışır? Üzerine düşen ışık şiddetiyle ters orantılı bir çalışma prensibine sahiptir. Yani üzerine düşen ışık şiddeti arttıkça sahip olduğu dirençleri azalır. Işık şiddeti azaldıkça sahip olduğu dirençleri artar. LDR'ler sahip oldukları dirençlerin değişmesiyle bir anahtarlama görevi görürler. Başka bir açıdan bakacak olursak bir optik sensör görevi de görmüş olurlar. Aşırı ısı altında bozulmaktadırlar. Maksimum 60 dereceye kadar dayanabilmektedirler. Eğer ışık olmadığı bir ihtimalde, yani ışık olmadığı bir ortamda iç direnci yüksek olduğundan dışarıya herhangi bir voltaj miktarı vermeyecek. Ortamda ışık olduğu sürece iç direnci azalıyor. LDR'nin çıkış ucundan voltaj miktarını almaya başlıyoruz. Işık miktarı ne kadar artarsa aldığımız voltaj miktarı ise o kadar artmaktadır. Devremizi inceleyecek olursak LDR'imiz için kurduğumuz devremiz bu. Devremize bir adet LED, bir adet de LDR bulunmaktadır. LED'imizi Arduino'muzun 3 nolu pine bağladık. Bir adet direnç taktık fazla akımdan koruması için. Daha sonra topraklama hattını yaparaktan LED'imizin bağlantı işlemlerini bitirdik. Diğer tarafta ise bir adet LDR'miz bulunuyor. LDR'mizin ilk önce 5 voltluk bir güç kaynağından besledik. Daha sonra diğer ucunu bir adet 10K'lık direnç, başka bir ucunu ise Arduino'muzun A0 analog okuyucu ucuna bağladık. Dirençten çıkan ucu ise breadboard'umuzun GND hattına bağladık. Bu GND hattını daha sonra Arduino'muzun kendi iç GND hattına bağlandı. Bu devreyle bir adet lüksmetre yapacağız. Lüksmetre belli bir seviyenin altına indiği zaman LDR'miz çalışacak. LED'imiz aktif hale gelecek. Breadboard üzerine devremizi kuracak olursak. LDR yani lüksmetre devremiz bu şekildedir. Devremiz LDR kısmı ve LED kısmı olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Öncelik olarak LDR kısmını inceleyecek olursak 5 volttan bir adet güç kaynağı kablomuz. Güç kaynağı kablomuz LDR'nin bir ucundan giriyor. Daha sonra o ucundan LDR'den geçiyor akım. Akımın çıktığı bacaktan bir tane analog okuyucu koyuyoruz. A0 pinine çekiyoruz bu analog okuyucuyu. Daha sonra bir adet de 10K'lık direnç takıyoruz. Bu 10K'lık dirençte topraklama hattına bağlantısı yapılıyor. LDR kısmımızın bağlantısı bu şekildedir. LED kısmının bağlantısı ise 3 nolu pinimizden direncimize aktarıyoruz. Direncimizden LED'imizin artı bacağına, artı bacaktan çıkan akım eksi bacaktan topraklama hattına geçiş yapıyor. Tabi topraklama hattının Arduino'nun kendi topraklama hattına bağlandığını unutmayın. Buradaki kahverengi kablo o işe yarıyor. Onun haricinde devremiz bu şekildedir. Belli bir lüks yani ışık şiddetinin altına düştüğü zaman LED'imiz yanacak. Şu an telefonun flaşı açık. Lüks miktarı biraz fazla. Elimle LED'lerin önünü kapatıyorum. Gördüğünüz gibi LED yanıyor. Bunun sebebi ortamdaki lüks miktarı yani ışık miktarının azalması. LDR'nin bunu algılaması. Kodlarımızı kesecek olursak. Lüksmetre için yazdığımız kodlar bunlardır. En baştan başlayacak olursak ilk önce lüks hesabı yapabilmemiz için bizim bir adet mat kütüphanesi eklememiz gerekiyor. Matematiksel terimler kullanacağımız için mat kütüphanesi bize lazım. Öbür türlü hata verecektir. Matematiksel işlemleri yaparken zorlanacaktır. Daha sonra bir adet ledimiz vardı. Devremizde ledimizi 3 nolu çıkışa bağladık. Ve biz ışık, lüks, direnç olmak üzere 3 farklı double tipinden değişken tanımladık. Setup kısmına gelecek olursak LED'imizi çıkış olarak verdik. Daha sonra serial bilginden 9600'lük seri port ekranının kuruluşunu yaptık. Lob kısmına geldiğimiz zaman ilk başta yapmamız gereken analog read kısmından yani
A0'dan LDR'mizin okuduğu değeri, analog değeri ışık değişkenine kaydediyoruz. Daha sonra bu ışık değişkene bağlı olarak da bir direnç hesabı yapmamız gerekiyor. Buradaki 1023 0 ile 1023 yani analogun max alabileceği değer. Buradaki eksi bir sabit sayı. Buradaki 10K ise devremizde kullandığımız 10K direnci temsil ediyor. Direnç değişkenini hesapladıktan sonra artık lüks miktarını hesaplayabiliriz. Burada POV komutunu kullandık. Mat kütüphanesi burada işimize yarayacak. Bu direnç miktarına bağlı olarak da ortamın lüks miktarı hesaplanıyor. Daha sonra serial println ekranına bu lüks miktarı yazdırılıyor. Eğer bu yazdırılan lüks miktarı 50'nin altında ise LED'imiz aktif hale gelecek. Eğer lüks miktarı 50 veya üstünde ise LED'imiz kapalı vaziyette duracak. Bu şekilde devremiz sürekli LDR'den gelen değere göre ortamın ışık şiddeti miktarını bize verecektir. Videomuz buraya kadar. Eğer video size faydalı olduysa kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.